Ve nihayet Aslan kafesinden çıktı. Asıl büyük mevzular şimdi başlıyor. Yeni bölümde birbirinden şaşırtıcı olaylar, sürpriz sahneler ve bomba senaryolar bizi bekliyor. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim çünkü çok önemli detaylar var. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Aslan ısrarla babasına dönüşmek istemiyordu. Kendi deyimiyle kafesinden çıkmak istemiyordu. Aksi takdirde kıyametler kopacaktı. Fakat korktuğu başına geldi ve Ceylan'a hapları verenin Ati olduğunu öğrenince Aslan kafesten çıkmış oldu. Artık bu dakikadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Aslan, ben babama dönüşürsem, kafesimden çıkarsam bu hikayenin sonu herkes için kötü olacak demişti. Ve durumlar aynen bu şekilde ilerleyecek. Yeni bölümlerde bu hikayede yanan çok kişi olacak. Babasının mektubunu çok geç okuyan Aslan, meğer yıllardır tam da babasının istediği gibi davranmış. Fakat Ati'ye öldürücü darbeler vurması Aslan için Yusuf Soykan olma yolunda ilk büyük adım olmuş oldu. Önceki videolarda da altını çizerek belirttiğimiz gibi Aslan Yusuf Soykan oluyor, Devin de Hülya Soykan oluyor. Bu konuda Aslan'ın babaannesi geçtiğimiz bölümde çok ince bir detaya imza attı. Devin'e Hülya, Aslan'a ise Yusuf dedi. Kısacası Aslan ve Devin'in içlerindeki karanlık yön giderek açığa çıkıyor ve bu ikilinin karakter dönüşümleri muazzam bir şekilde işleniyor. Belki de final zamanı geldiğinde tam anlamıyla Yusuf Soykan gibi olan Aslan tıpkı babası gibi kendi kafasına sıkar. Devin de bölümler öncesi Cihan'ın dediği gibi güç zehirlenmesi yaşayıp yalnızlaşır ve sonunda da iyice delirir. Muhtemelen Aslan babasının ölümünden sonra 5 yıldır ilk defa kendi elleriyle adam öldürüyor. Normalde birilerinin ölümü için başkalarına emir veriyordu. Ancak Ati'nin öleceği zaten kesindi. Ya Aslan ya da İlyas öldürecekti. Bir ihtimal Aslan'ın darbeleri sonrası yaşasa bile İlyas ona güzel bir kuru fasulye yedirip ölü planı kurmuştu. Peki İlyas asıl gerçekleri nasıl öğrenecek ve neler yapacak? Şimdi gelelim bomba mevzuya. Diziye gelir gelmez ağırlığını koyan İlyas, oğlunun ölümü konusunda şüphelerin üzerine gitti. Bir yandan Aslan'ı yokladı, bir yandan Ati'yi araştırdı, bir yandan da Yağmur'un Serhat'la olan durumunu öğrendi. Normalde Aslan kurduğu planla Ati'yi İlyas'ı öldürtecekti ve bu işten sıyrılacaklardı. Fakat Ati'yi öldüresiye dövdükten sonra işlerin gidişatı değişecek. İlyas'ın asıl planı oğlunu öldürdüğünü sandığı Ati'ye evde kuru fasulye yedirip öldürmekti. Gördük ki yemekte kuru fasulye varsa hemen peşinden bir ölüm geliyor. İlyas bunu adeta gelenek haline getirmiş. Çukur dizisinde portakal ölümün simgesiydi, bu dizide de kuru fasulye oldu. İlyas'ın gerçekleri bulma konusunda avukatın eşinin bir etkisinin olmasını bekliyorduk fakat Hülya devreye girerek kadını öldürttü. Ancak bir ihtimal avukatın eşi ölmeden önce İlyas'a veya başka birine Serhat'ı ve avukatı kimin öldürdüğünü telefondan mesaj atarak söylemiş olabilir. Bu sadece bir ihtimal. Asıl bomba senaryo ise İlyas'ın Yağmur üzerinden Soykan ailesine yapacağı baskılar olacak. İlyas bu konuyu iyice araştıracak ve asıl gerçeklere bu konu üzerinden ulaşacak. Öte yandan geçtiğimiz bölümde önemli bir detay daha verildi. Aslan, babam gibi olsaydım İlyas'a Serhat'ın nasıl bir pislik olduğunu ve onu öldürttüğümü açıkça söylerdim demişti. Şimdi ise kafesinden çıkan Aslan, bakalım İlyas'a asıl gerçekleri açıkça söyleyip savaşın fitilini ateşleyecek mi? Bu savaşta ölen ilk isim muhtemelen Eko olacak. Aslan her ne kadar ortalığı kasıp kavuracak olsa da kendisinin de bölümler önce söylediği gibi bir başka güçlü ve büyük bir hayvan da fil. Ara sıra hayvan belgeselleri üzerinden benzetmeler yapılan dizide Aslan ve fil kapışması bizi bekliyor. Kısacası İlyas Koruzade ve Aslan Soykan şu an büyük fırtına öncesi son sessizliği yaşıyor ve yeni bölümde fırtınalar kopmaya başlayacak. Aynı zamanda İlyas, Soykan ailesiyle ilgili çok büyük bir sır biliyor. Hülya bu konuyla ilgili İbo'ya İlyas bildiği o sırla ailemizi darmaduman eder demişti. Bu sırla ilgili iki ihtimalimiz var. Birinci ihtimalimiz Cihan Soykan. Başından beri üvey evlat muamelesi yapılan Cihan ailenin öz evladı olmayabilir. İkinci ihtimalimiz ise Yusuf Soykan'ı derinden etkileyen Hülya ve İbo'nun da içinde olduğu çok sürpriz bir senaryo olabilir. Şimdi gelelim diğer sürpriz olaylara. Devin giderek soykanlaşırken Hülya'nın da otoritesi sarsılıyor. Leyla dahil neredeyse herkes Hülya'ya res çekmeye başladı. Fakat Hülya'nın asıl derdi Devin'le. Artık kartlar açık oynanıyor ve bu ikili arasında çok büyük bir çekişme başladı. Hülya bu konuda son kozunu yani Cihan'la seans yapma konusunu gündeme getirecek ve Aslan'dan sert bir tepki gelecek. Öte yandan Devin ilk defa sahip olduğu güçten yararlandı ve babasını köşeye sıkıştırdı. Bu durum bir hayli hoşuna gitti. Artık tam anlamıyla Devin soykon oldu ve bu durumla yüzleşmeye başladı. Asıl yüzleşmeyi ise Hülya'nın izlettiği avukatın eşinin öldürüldüğü video oldu. Bu videodan sonra Devin'in defterinde yeni bir sayfa açılacak. Bunun yanı sıra Cihan öncesinden de bahsettiğimiz gibi çocuğu aldırmaktan vazgeçti. Kısacası artık Cihan için yeni bir dönem başladı. Hatta ileriki zamanlarda tam anlamıyla çiftliğe giderek aileye katılacaklar.
Leyla ise geçmişe sünger çekerek hayatının geri kalanı ile ilgili çok kritik ve ilginç kararlar alacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.